Senin bahsettiğin yer değil miydi burası? Merhabalar. Yolculuk peşinde olarak bugün sizlerle İzmir'in en büyük doğal yaşam parkı olan Sasalı'dayız. Hayvanat bahçesine geldik. Bugün nelerle karşılaşacağız? Öncelikle bakalım korkacak mıyız veya korkanlarımız var mı? Veyahut da bu tip vahşi hayvanları mutlaka ki çoğumuz görmüştür ama görmeyenlerimiz de vardır. Bunlarla ilgili yorumlara yazıp fikirlerinizi sunarsanız çok çok seviniriz. Şimdi hangi hayvanları göreceğiz derseniz aslanlar, kaplanlar, papağanlar, balıklar, timsahlar, zürafalar, keçiler, aklınıza gelebilecek hemen hemen hepsi. Hatta bir duyum aldım ve doğruluğunu bilmiyorum. Bugün onu da göreceğim. Gördüğüm anda zaten çekim yapacağım, size de göstereceğim. Leopar mıydı? Jaguar, özür dilerim. Jaguar getirmişler, siyah. İlk kez göreceğim ben de yakından ve birçoğumuz da muhtemel olarak o şekildedir. Yani burası İzmir'in en büyük doğal yaşam parkı. Gezerek ortalama normal bir yürüyüşle 45 dakika 1 saat arasında sürüyor. Fakat detaylı inceleyeyim, oraya buraya bakayım, işte oturayım kafede derseniz muhakkak bir 3-4 saatinizi ayırın. Çünkü çok uzun bir parkur. Evet. Fazla bir söze gerek yok. Eğer bu tarz videoları da seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, bunu önemli rica ediyoruz. Çünkü daha yeniyiz, çok yeniyiz. Tabii ki sizin desteklerinizi bekliyoruz. Abone olarak, beğenerek. Geldik güzelim yere. Evet. Ben burayı seviyorum. Yani bir İzmirli olarak. Tabii çok sık geldiği zaman insan sıkabilir. Yani birçoğumuz ama biz de zaten çok sık gelmiyoruz. Buraya Evet. bugün siz değerli izleyicilerimiz için geldik. Hava biraz kapalı. Şansımıza malum kış sezonu. Sen ne diyorsun sana? Sen de söyle bir şeyler. Ya evet, bizim şu anda bugün için en büyük korkumuz yağmurun yağmasıydı ama şansımıza hava kapalı ama yağmur yok şu anda. Ve girişimizi yaptık. Şu şekilde biraz da etrafı gösterelim mi? Burada girişte kafeler var. Yazın buralarda hediyelik eşyalar satılıyor. Yani hayvan objeleri falan. Bu taraftan giderseniz zaten girişlerde yazıyor. Aslanlar var. Ondan sonra kademe kademe bölüm bölüm ayırmışlar. Her bir hayvanın orada zaten isimleri yazıyor. Ne cins olduğu, hangi ülkeden olduğu, etnik kökenleri vesaire vesaire. Hadi gidelim o zaman. Bir de bu arada burada küçük çocukları olanlar için yazın ben görmüştüm ama şu anda görünmüyor tabii ki de. Böyle küçük traktör tarzı şeyler var çocuklarınızı çekebileceğiniz. Ufak bir ücret karşılığında. Şu tam karşıda da kafe var. Oturup bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Şöyle etrafı tekrar göstereyim. Aslanlarım aslanlarım. Gidelim bakalım şimdi. Bengal kaplanının alanı. Ama şu anda maalesef dışarıda değil Bengal kaplanı. Yani kedi ailesinin en büyük üyelerinden birisidir. Ve 2 milyon yıldan fazla dünya üzerindelermiş. İlginç. Şu anda var ya öyle bir keyif yapıyor ki, güneş banyosu yapıyor ki. Şu anda güneş banyosu yapıyorlar. Ki sevimli diyeyim artık. Şöyle yakından gösterelim değil mi? Evet. Kedi cinsinin en büyük olanları, yaklaşık 400 küsür tane kemikleri mevcut. Yaklaşık 10 metreye kadar zıplayabiliyorlar. Yani ağaca çıkmayın hiç kaçarken. Şu an kendini temizleme evresine geçti.
Güneşleniyor bunlar herhalde değil mi sana? Tabii kışın güneşi bulmaları zor olduğu için keyfini sürüyor şu anda. Buraya ama daha çok güzel şansımız hava. Evet, güneş bayağı güzel. Çünkü çok kapalı bir hava vardı, yağmurlu bir hava vardı. Hatta şöyle yerlere bakarsanız hep ıslak. Şansımıza, şansınıza. Aynen. Kaplan. Şunlara bak ya. Evet, hala güneşleniyorlar. onu söyleyecektim. Bu havayı bulan hayvan tabii ki güneşi kaçırmaz. Değil mi ama? Öyle. Düşünsene be Çağatay. Şurasının olmadığını. Ya bunlar aslında buraya çok rahat zıplayabilir ama şöyle bir şey de var burada sanırım. Şurada elektrikli tellerden dolayı geçemiyorlar. Tabii ki bir takım önlemleri muhakkak ki almışlardır. Sonuçta insanlar geziyor buralarda. Yani düşünsenize bir çıktığını. 10 metreye kadar zıplayabiliyorlar yani düşün. Bakın, Afrika aslanı. Söze gerek yok. Çok güzel ya. Bir de buranın yeşilliği de çok güzel. Her tarafta değişik değişik çiçek görebiliyorsunuz. Ben bir yandan çiçekleri de çok seviyorum. Yeşilliği çok büyük bir seviyorum. alan. Evet, büyük bir alan. Aradığınız her şeyi burada rahatça bulabilirsiniz. Hatta o yüzden bahsettim ya hani çocuklu olanlar gelirlerse küçük traktör gibi şeylerle çocuklarını da çok rahat gezdirebilirler. Çok büyük bir alan olduğu için bu. Evet, hoş geldin Senem. Merhabalar tekrardan. Aslanların ve başakların olduğu bölüme geldik. Bakalım aslan görebilecek miyiz derken 2 tane aslan gördük. Başak değil, Şafak. Başak değil ki bu, aslan. Şafak, Başak Şafak. Sen iyice karıştırdın. 2 tane aslan bak nasıl keyif çıkarıyor ya. Güneşleniyor işte. Bahsetmiştim ya. Aynen öyle. Oo, paşama bak. Keyfi alem. Hayat bunlara güzel. Ormanların kralı. Bir de bana diyor heyecanlısın diye. Bakın, benden önce gidiyor. Senem, bekle beni. Dur aşağı göreceğiz. Bilemedi şapa. Başak değil. Vaşak. Görünmüyor. Ama burada başka bir şey yazıyor. Puma. Dağ aslanıymış. Bakar mısınız şuna? Şimdi geri gelecek oradan. Orada bir iguana heykeli var. Yani iguana diye düşündüğüm. Her sene daha bir değişik objeler koyuyorlar. Demin de dediğim gibi her sene düzenlemeler oluyor. Söyleyemedim. Bir daha sonra. Düzenlemeler oluyor. Değişik objeler konuyor, heykeller konuyor, çiçekler dikiliyor falan filan. Arkadaşlar geldik şimdi fillerin içindeyiz. Bazen su püskürtüyorlar, o yüzden biraz temkinli olmak gerekiyor. Fillerin arasına düştük. Bunları da püskürtüyorlar, o yüzden çok dikkatli olmalıyız. Daha önce yaşandı bu. Kısa minicik bir bilgi. Fillerin hamilelik süresi 22 ay oluyor. Ve yaklaşık her bir yavrusu 100 kilo ağırlığında dünyaya geliyor. Bunların bir de isimleri vardı Senem. Buradakiler mi? Yani ilk Begüm müydü, öyle bir şeydi. Sonra birkaç tanesi sanırım öldü. Ha, Diğerlerine... İzmir'i vardı burada. Evet. Ve yaklaşıyor şu anda bize doğru. İzmir. Yani filin ismi İzmir olabilir. Begüm de vardı. Buranın, ya fil olarak söylüyorum, eskiden İzmir Fuarı'nın içindeydi.
Fakat çok dar bir yaşam alanı olduğu için tabii ki hayvanlar orada zorlanıyordu, acı çekiyorlardı. Evet. Bunları doğal yaşam parkına taşıdılar. Ve bu süreçte o ilk fil, şu an ismini unuttum açıkçası. Ben İzmir diye hatırlıyorum onu. İzmir değil. Begüm vardı. Begüm de değil de. Biliyordum aslında, unuttum ama mezarı zaten var. Aynen, ileride Onu da var. izleyicilerimizle birazdan paylaşırız. O zaman hadi devam edelim. Bakalım bir. Aynen. Arkadaşlar, buraya geldiğinizde, ailece geldiğinizde, çocuklarınız da varsa gördüğünüz gibi her bölmede ayrı ayrı çocuklar için ayrılmış park alanları mevcut. Burada çocukları oyalayabilirsiniz. Çocuklar malum oynamayı seviyor. Bu arada Senem, demin bahsettiğimiz gibi İzmir'in eski bir fili vardı hayvanat bahçesinde. Mezarı var demiş. Evet, evet. O mezarı şu anda buldum. Hemen şurada. İstersen hadi gel gösterelim. Tamam. Evet, geldik Bahadır. Bu arada ismi Bahadır'dı filin. Sonradan hatırladım görünce. Burada yazısı da var zaten. Pak Bahadur. Bahadır değil, Pak Bahadur. Evet. 14 Şubat 1964 günü İzmir'e adım atmış Pak Bahadur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte geldiğinde 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir. Geldiğinde Pak Bahadur 2.25 metre uzunluğunda, 1.86 metre yüksekliğinde ve 450 kilo ağırlığındaymış. Yani bunlar zaten doğduklarında yaklaşık bir 100 kilo civarında doğuyor. 2-3 yaşları normal yani. Ömrünün son 10 yılında Hindistan'dan gelen bebek fil Begümcan ile arkadaş olmuş. Ömrünün son 10 yılında Hindistan'dan gelen bebek fil Begümcan ile arkadaş oldu. 1967 yılının Temmuz ayında kendisi için yapılan barınağa adım attıktan sonra 40 yılını orada geçirdi. 21 Temmuz 2007 günü hayatını kaybettikten sonra İzmir Doğal Yaşam Parkı Asya Filleri Barınağı karşısındaki bu alanda defnedildi. Hemen defnedildiği alanda şu. Bu arada yani şu üzücü, yani sonuçta onlar da bir canlı. Tamam, bir yandan güzel, gelip bakıyoruz, görüyoruz ama onların açısından düşününce hayvanların da böyle kapatılması aslında benim hiç hoşuma gitmiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Hani düşünsenize, 40 yıldan bahsediyorlar. 40 yıl çok çok uzun bir süre, hak verirseniz. Üzücü, dramatik bir durum. Şimdi Kabri mezarını gösterelim. Esasen bu taşın altında diye biliyorum ben ama. Bu heykeli sonradan çünkü yapıldı. Evet, o taşın, yani şöyle gösterelim, o taşın altında yatıyormuş. Fakat burada da temsili bir heykel oluşturmuşlar. Pak Bahadur. Ben Bahadır'ı hatırlıyorum. Yani hayvanat bahçesi eski İzmir fuarının içindeyken çocuktum o zamanlar. Yarım yamalak hatırlıyorum ama hatırlıyorum. Aslında Bahadur ismi ama ben Bahadır diyorum kısaca. Dilime daha kolay geliyor. Su püskürtürdü. Yani tabii bunu hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Eskiler bilir, görenleriniz. Bahadır'ı bilenleriniz varsa bu arada sizlerden rica ediyorum, çok rica ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. O günleri tekrar en azından yorumlarda yaşayalım. Su püskürtüyordu. Bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatırlayanlarınız varsa lütfen yorumlara yazın. Tavus kuşu, bak bir. Zürafalar ne tarafta? Öyle mi? Burada değil mi? Tamam. O taraftaymış. Evet, Senem şu anda çekim yapıyor. Bakın arkadaşlar, Doğal Yaşam Parkı. Görüyorsunuz, bambular. Her şey doğal. Yani doğal ortamı yaratmak için her detay hemen hemen düzenlenmiş. Şöyle bir yaklaştırayım, bambulara bakar mısınız ya? Yani bayağı büyük. Yani şöyle elimle hemen hemen aynı kalınlıkta. Şöyle. Burayı kim seviyor en
oynayacaksın? Tahmin et hadi bakalım. Tahmin edeyim. Ben. Aslında bir nevi sen ama şöyle söyleyeyim, pandalar. Panda var mıydı burada? Burada yok. Ama olmasını çok isterdim. Çünkü en sevdiğim hayvanlardan birisidir panda. Böyle pandalar bambuya bayılıyor. Sevimli oluyorlar çok. Aşırı derecede. Şu anda Bengal kaplanının olduğu alandayız. Hemen şurada yeşilliklerin tadını çıkartıyor. Bak Çağatay, hemen ileride de var. Evet ama o kapalı alanda. Aynen. Onu çıkarmamışlar. Neden? Ceza mı almış acaba? Şu an maymunların olduğu bölümdeyiz. Çok ilginç hayvanlar. Yani bizden farkları sadece tüyleri olmaları. Bizim gibi trip atıyorlar. En büyük özellikleri bu. Biraz sonra ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten onu. Peki nereye geldik şimdi? Siyah makak maymunun olduğu yere. İlerleyelim bence. İlerleyelim, evet. Bakalım. Lemurları biliyor musun? Bana mı sordun? Lemurlar da hemen karşısındaymış. O lemur şey değil mi? Madagaskar'daki. Bir şey vardı, bir program vardı. Zıpladım, Madagaskar'daki. zıpladım. Kralları Pardon, vardı ya. sıçradım. Kralları vardı ya. O. Aa evet, oradalar bak Senem. Evet. Lemurlara geldik. Şu anda öğlen yemeği saati. Kuşlar da öttü. First, didn't I reassure you? Did you ever do those things for me? I don't mind complicated, but the line is crossed. I'm waiting for a sincere apology. But you can't when you're with me. You need to find a way. But you can't when you're with me. You can with everyone else, just not me. I cannot wait until you hear my story. I cannot wait until I burst. If I could have a day without no worries, maybe I figured out a... Senem, yani daha çok bir yeri gezmedik. Gerçekten yoruldum. Vallahi yoruldum ya. Ben yorulmadım ya. Ben daha enerjim var. Çok büyük bir alan. İnanın bana, çok büyük bir alan. Belli bir yerden sonra yoruluyor. Şimdiki rotamız kurtlar, ayı, sırtlan ve maymunlar. Hangisi favorin? Maymunlar. Maymunlar benim. Yok, bu benim kategorime girmiyor. O zaman gidelim. You have high expectations. Oh, I know that you've explained it. How I should prove myself to you. If I could have a day without no worries, maybe I figured out a way to stay. I cannot wait until you hear my story.
explained it, how I should prove myself to you. But I can't when I'm with you. I need to laugh again, but I can't when I'm with you. I need to find my way by myself. I cannot wait until you hear my story. I cannot wait until I burst. If I could have Evet, şimdi vaşakların olduğu bölüme geldik. Şu anda bir tane vaşağımız uyuyor. Çağatay'ın da dediği gibi vaşak değil. Başak. Çok karizmatik hayvanlar yalnız. Şöyle bir bakar mısın yakından Çağatay? Demin çektim ama şimdi bir daha çekeyim şöyle. Yaklaştırayım. Yani bu bir kedi değil, bu bir vaşak. Sessiz, hızlı ve çok karizmatik bir vaşak. Uyuyor ama şu an. Vaşaklar ayrıca bu kulaklarının ucundaki siyah tüylerle de tanınıyormuş. Hani o farkı varmış diğer kedigillere göre. Arkadaşlar şimdi de geldik kurtlara. Bunlar gerçek vahşi kurtlar. Kurtlar pusulu havayı seviyorlar değil mi? Kurt puslu havayı sever diye bir söz var. Bu arada ben birkaç sene önce buraya geldiğimde toprağı kazarak böyle kuyu gibi, in gibi bir şey yapmışlardı. Onun içine girip çıkıyorlardı. Öyle bir ana denk gelmiştim. Tabii bu normal midir yoksa belli bir zamanlarında mı yapıyorlar? Orasını tabii ki bilemiyorum. Evet. Aa, gel. Bak, ayı, Nereye ayı. gidiyoruz? Ayılara Evet doğru. arkadaşlar, burada da ayılar var. Böyle gösterelim. Bu tarafta galiba Sena. Bu tarafta kurtlar var. Senin olduğun tarafta. Bizim kadarıyla boz ayı. Oo evet. Hemen ileride de var Çağatay. Şu anda gördüğüm 3 tane. Tabii daha vardır. Aynen. If I could have a day without no worries, maybe I figured out a way to stay. I cannot wait until you hear my story. If I could have a day without no worries. Ayılar selamını aldı mı? Aldı gel bak. Gel. I wait for you. Didn't I say I'm sorry? Ekmek elden su gölden ne güzel. Sen de yoruldun mu? Yoruldum. Hani yorulmamıştın. Yoruldum. Alan çok büyük, doğal yani. Hani zaten adı da üstünde. Doğal Yaşam Parkı. Acaba? Onu bilmiyorum. Bayağı fazla büyük. Yazıyor ama. Yazıyordu da bakmadım açıkçası. Senin moralin niye bozuk? Ya benim moralim niye bozuk biliyor musun? Bu timsahların olduğu bölüm kapalıymış. Timsah derken tropik alan mı? Ciddi misin sen? Nerede gördün? Geçici bir tadilat yazıyordu. Maalesef orayı göremeyeceğiz. Ben orayı görmeyi çok istiyordum ama. Ben de Yani daha doğrusu izleyicilere gösterseydik iyiydi. Ha neden kapalı ki acaba? ya evlerini genişletiyorlar, bir tadilat çalışmaları var. Ha belki şöyle bir şey olabilir. Tropik alan olduğu için belli bir güneşe ihtiyaç duyuyor. Şu anda o da mevcut değil. Ondan ötürü belki klima sistemi falan varsa veyahut da kendilerince mutlaka bir durum söz konusudur ki hayvanları da riske atmak istemedikleri için doğaldır yani bu şekilde yapmaları. Muhtemelen öyledir zaten de. Neyse artık keyfimizi bozmayalım. Şu anda ileride zürafalar bizi bekliyor, zebralar bizi bekliyor. Daha görmediğimiz birçok hayvanlar bizi bekliyor. O zaman oraya doğru yolculuğa çıkalım mı? Hadi çıkalım. But you can't when you're with me. You can with everyone else, just not me. I cannot wait until you hear my story. Benim sesleri duyuyor musun? Evet. Kendini nerede zannettin? Kendimi Belgrad Ormanı.
Ama hiç gitmedim. O biraz yakın oldu. Ben Amazon ormanlarında zannettim. Sesleri dinletelim. O tarafa doğru bir gidelim. Bakalım neler varmış. Didn't I wait for you? Yeah. Didn't I say I'm sorry? Didn't I do the best I could? I could. You have high expectations. Oh, I know that you've explained it. How I should prove myself to you. Senem, nereye geldik? Akbaba. Akbaba. Another day without no worries. Maybe I figured out a way to stay. I cannot wait until you hear my story. Bu mu? Hayır hayır, arkadaki beyaz var ya. Bak, Evet, görüyorum şu an. İzleyiciler de görüyor. Bunu ben de bilmiyorum. Bileniniz varsa yoruma yazabilir. Beyaz kafalı olan boyunluğu var. Böyle bir fosfeyli gibi. Gördün mü? Oo bak. Nasıl çevirdim? Evet. Senin misafir geldi. Korkma. O sadece bir refleks olarak onu almak istiyor. Bak. Gel. Yer misin? Çağatay kanka olmuşsun. Sen beni tanıyor musun? Geçen sene gelmiştim. Buyur. Buyur. Dur, onu şöyle yerden yeme. Gel. Gel bakalım. Renkleri çok güzel. Maşallah. Nereye geldik? Vallahi keçi herhalde. Ama sanırım yaban keçisi, dağ keçisi. Hadi bakalım. Bu bölümde çok yoğun bir keçi kokusu var. Evet. Ama dinlenme zamanları sanırım. Yemeklerini yemişler. Yaban dağ keçileri. Sence keçilerin inadı mı benim inadım mı? Ama onlar da inatçı. Senin kadar değil. Ama ne kadar güzel dinleniyorlar değil mi? Evet. Hava güneşi olsa çok daha güzel olacak. Evet. Şu boynuzlara bakar mısın? Acaba bunların boynuzları yaşlarını mı belirtiyor?
Muhtemelen her boğumları çizgi olan şey atıyor Mustafa'dan. Öyledir herhalde. Şu efsaneymiş. Ne kadar boyunuzu uzunsa yaşı da o kadar büyüktür diye düşünüyorum. Çağatay gel gel. Bak ne var? Burada da tavus kuşu var. Eline bak bir şey al böyle uzat. Dur olduğun yerde dur. O şekilde belki gelir. Çök. Nasıl çağrılıyor tavus kuşu? Uydi 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 yapacaksın. Hadi beraber gezin. Yakalayamazsın beni. Yakalayamazsın. Selam, bunlar tavuk mu nedir bunlar? Bunları ben de bilmiyorum. Sülün mü? İnan bir bilgim yok. Yanlış bir bilgi vermeyeyim. Görünüyor bunlar. Çok tombiş. Arkadaşlar bunların ne olduğunu bilen var mı? Yazarsa sevinirim. Çünkü gerçekten bilmiyoruz. Hani hindi değil, tavuk değil. Tavuk. Tavuk. Ya biz bu Madagaskar'ı bulamadık. Ne tarafta? Biliyor musun nerede olduğunu? Kızılova geyikmiş bunlar Çağatay. Da. Bir şey söyleyeceğim. Neden bunların küçükleri küçük sıpaya benziyor? Bunların neden boynuzu yok? Bilmiyorum, cevap verdi ama kendince. Senem, bir şey diyeceğim. Bu ses bana bir yerden tanıdık geldi. Nereden Gerçekten tanıdık geldi. geldi? Söyleyeyim mi? Söyle dersen söyleyeceğim. Söyle. Geceleri duyuyorum bu sesi bazen. Evet, benim horlamamdan duyuyorsun. Evet, horluyorum. Yalan yok. Aşırı yorgun olduğum zamanlar çok horluyorum. Bu bir gerçek. Ben öyle aman horlamam diyenlerden değilim. Senem, gel gel bak, deve yavrularına bak. Onlar deve yavrusu değil ki. Deve yavrusu? Lama onlar, lama. Hayır, deve yavrusu. Hayır, Bak gel lama. yaklaş bak. Hayatta yaklaşmam. Aa bak Çağatay, midilli de var aralarında. Arkadaşlar bunlar fazla yaklaşınca sonucu belli, biliyorsunuzdur. Söylememe gerek yok. O yüzden uzaktan çekiyorum. Evet, Senem sonunda istediği yere geldi. Martinleri buldum, Martinleri. Pijamalılar. Pijama partisi veriyorlar şu anda. Ama çok güzel değil mi ya? Aa, şey de orada. Zürafa da orada bak. Evet, evet, evet. Hatırlıyor musun, bir ara dibimize kadar gelmişti. Fotoğrafım var öyle. Evet, onu bulursan paylaşalım. Şuraya ekleyeyim ben onu. Bir dakika, seni görmüyorlar. şuraya ekleyeyim. Yakınlaştırdım. Evet, şimdi söyle. Şuraya ekleyeceğim o fotoğrafımı. Tam bir Madagaskar ya.
Bu arada çok büyük bir alan. Sizlere şöyle alanı bir göstereyim. Alanın büyüklüğünü. Yani bu sadece bu hayvanlara ayrılmış bir bölüm burası. Ve buranın da büyüklüğünü görüyorsunuz şu anda. Bu arada kanki olduk artık. Hala peşimizde. Nereye gidersek orada. Bence o tarafa dolaşalım. Zürafa yönünden mi? Evet. Ama o şu anda öbür tarafta geziniyor. Tamam gidelim hadi bakalım. Stone cold. Now I know what you are. Broke my soul when you sat in his car. Yeah, you can keep digging gold, 'cause I know that you need it. Just never mind that you left my heart bleeding. I hope you know that there's no way I'll take you back. You should've loved me better than. You should've loved me better than. Me better than. You should've loved me better than. Me better than. Because the games that you play has left me with a big scar. Big scar. You better quit calling me your lover. Bak orada Gloria var, gördün mü? Evet, bağırıyor şu anda. Melman da burada bak. Arkadaşlar su aygırı. Hipopotamdı değil mi bu? Hipopotam mı oluyordu? Hayır. Tibobop o değil. Hayır. Hipopotam. O neydi ya? Ben de unuttum. Hipopotam herhalde. Melman'ı da göster. Bak 2 tane orada melman var. Yani zira. Evet. Know that there's no way I'll take you back. You should've loved me better than. You should've loved me better than. Me better than. Doğru bilmişim, doğru. Gel gel. Bak. Ha. Hipopotam. Hipopotam su aygırı. Amphibus. Hadi onun yanına gidelim. There's no way. I hope you know that there's no way I'll take you back. You should've loved me better than. Evet arkadaşlar, hipopotamın yanına geldik. Hani bu her zaman olacak bir şey değil. Görüyorsunuz. Çok büyük ya. Kaçmaya mı çalışıyordu? Aygır gibi ya, baksana. Öbür tarafta dişisi var galiba. Onun yanına gitmeye çalışıyor, evet. Evet, bak sanırım şimdi bir daha çıkacak. Muhtemelen bir daha çıkacak. Deniyor yani, oraya geçmeyi deniyor. Stone cold. Now I know what you are. Broke my soul when you sat in his car. Yeah, you can keep digging gold, 'cause I know that you need it. Just never mind that you left my heart bleeding. I hope you know that there's no way I'll take you back. You should've loved me better than. You should've loved me better than. Me better than. You should've loved me better than. Me better than. Because the games that you play has left me with a big scar. Now I know what you are. Because the games that you play has left me with a big scar. You better quit calling me your lover. You better quit calling me your lover.
'cause I don't have the time. Should have known. How could I be so blind? Yeah, you can keep digging gold, 'cause I know that you need it. Just never mind that you left my heart bleeding. I hope you know that there's no way I'll take you back. You should've loved me better than. You should've loved me better than. Me better than. You should've. Because the games that you play has left me with. Benim dediğim gibi hipopotammış. Su aygırı. Orada benim aklıma ne gitti biliyor musun? Yiğit küçükken dinozorlara Tibobop diyordu. Sen onu mu söylüyorsun acaba diye. Ben o yüzden o arada da bir Tibobop mu dedim. Çağrıştırma olmuş. Evet. Ama su aygırı. Şöyle gösterelim. Gloria, Gloria. Arkadaşlar hemen hemen yarısından fazlası daha duruyor. Ama şöyle bir durum var. Kış sezonu olduğu için birçok yer kapalı bölümlerin. Fakat bir de açıkçası bazı yerlerde ördekler, kazlar vardı. Bunları es geçtik. Çünkü nedeni zaten bilindik hayvanlar. Bunları çoğumuz bildiği için onları atladık. Daha çok yırtıcılarla ilgilendik. Ama asıl bölüm kapalıymış maalesef. Bunları sizlere gösteremedik. Bundan dolayı üzülüyoruz. Yani bir de şöyle bir durum var. Daha yeni başladığımız için, gerçi yeni derken YouTube kanalımız 2017'de kuruldu. Ama yayın yapmaya yeni başladık. Tabii ki dediğim gibi profesyonel değiliz. Bir anda da olmuyor. Bazı şeyleri görerek, alışarak yapması kolay olmuyor. Ama tabii birkaç videodan sonra, kısa videodan sonra tecrübelendikçe çok daha iyi videolar sizlere sunacağız. Birçok ekipmanı zaten var, yani temin ettik, ama daha da bizce eksik yanlarımız var. Bunları da kısa bir sürede temin edeceğiz. Daha Yani bize hani yorumlarda da belirtebilirler eksik yönlerimizi. tabii ki zaten güzel olan da bu. Bizim istediğimiz de bu. En azından neyi ne şekilde yapacağımızı biliriz. Veyahut da daha önce de dediğim gibi görmek istediğiniz yerler, gezmek istediğiniz yerler, merak ettiğiniz konular, yani bunlarla ilgili bize yazarsanız veyahut da yorumlara da yazabilirsiniz. Biz daha da memnun oluruz yani bu konuda. Evet, yani böyle Yolculuk peşinde. sizler sayesinde büyüyeceğiz. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var ki çok daha güzel programlar yapalım, videolar çekelim daha doğrusu. Kafamızda çok güzel, çok ilginç, aşırı derecede hoşunuza gidecek videolar var, projeler var. Fakat dediğim gibi daha çok yeniyiz. Açıkçası biraz da kanalda belli bir video olsun diye de yapıyoruz. Çok daha güzel videolar gelecek. Bu projelerimizin içinde Mevcut hepsi. izlerken sizlerden ricamız, lütfen sadece tık yapacaksınız. Abone ol ve beğen. Misafir var arkada. Kim var? Bakamayacağım. O bayağıdır bizi takip ediyor. Ne haber? Bakar mısınız? O da uzatıyor kafayı. Merhaba. Bu arada atıştırmalık bir şeyler aldık. Bunun sesini duyunca bence geliyor. Olabilir. Şimdi size çok güzel, çok hoş bir şey söyleyeceğim. Doğal Yaşam Parkı'na girdiğimizden beri peşimize bir tane, neydi bunun adı ya? Tavus kuşu. Tavus kuşu takıldı. Bunun sebebi de yediğimiz yiyeceklerden dolayı marketten bir şeyler almıştık. Onları herhalde ya alışkanlık yapmış gelen insanlardan dolayı. Muhtemelen öyle. O da bizim peşimize takıldı yemek için. Nereye gidersek orada. Gene burada. Yine burada, yine burada. Şöyle göstereyim. Arkamızda, sürekli arkamızda bu şekilde. İlginç değil mi? Senem, şimdi nereye gidiyorduk biz? Afrika savana. Bu arada kaplumbağalar var, onlara baktım, kaldım öyle de. Kaplumbağa bildiğimiz kaplumbağa. Onu da bence göstermeye gerek yoktur herhalde. Kaplumbağa, normal kaplumbağa. Tosbağa diyelim. Toslumbağa. Şimdi
Artık yavaş yavaş sona geldik. Değil mi Senem? Yorulduk, çok yorulduk ya. Yok artık. Ne oldu? Bu kene burada. Yok artık. Kemal. Kestirmelerden bizi takip ediyor. Ağaçların arasından geçiyor. Bakar mısınız buralardan böyle. O nereden gidiyorsak yani şöyle yollar var. Ağaçların arasından sürekli önümüze çıkıyor. Bakın gene saklandı oraya. Bakın gene saklandı. Hayret bir şey ya. Evet, bayağı yorulduk. Şimdi çay içiyoruz. Çayı çok seviyorum bu arada ama şekersiz. Biraz hüzünlüyüm. Neden hüzünlü olduğumu kısaca açıklayayım. Bir defa hayvanları bu şekilde görmek beni üzüyor. Kapalı alanda, bunların olması gereken yer doğada, kendi hayatları. Daha geniş bir alan. Tabii yani bence benim hoşuma gitmiyor ama tabii böyle görmek, doğada birebir göremeyeceğimiz hayvanları buralarda görmek açısından güzel olabilir. Ama dediğim gibi hiçbir canlıyı kısıtlamayı sevmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Daha önce de başka hayvanat bahçesini gezmiştik. Oraya nazaran buradaki hayvanat bahçesi daha geniş. Geniş alanları var yani en azından. Bir tık rahatlatıcı bir şeyimiz o hani. İçimizi rahatlatan kısım. Evet, burası çok büyük. Yani çok aşırı büyük bir alana yapılmış. Yani gelmenizi tavsiye ederim. En azından görmediğiniz hayvanları görebilirsiniz. İçeride kafeler var, tuvaletler var, çocuk oyun alanları var, müzeler var. Bütün imkanları var yani. Bütün imkanlar var, birçok şey var. Fiyatlar da çok uygun. Öyle Fiyatlar çok, da uygun. 2026 olmasına rağmen. Evet, yani giriş tam olarak 100, öğrenci 50 lira. İzmir'im kart geçiyor, kredi kartı geçiyor. Peşinde ödeyebilirsiniz. Bir önceki de 80 liraymış tam olarak. Yani Gene 20 lira bir zam gelmiş tabii sadece. gene iyi yani fiyatlar. Gelelim şimdi hüzünlendiğim konunun ikincisine. Daha önce bahsettiğim gibi İzmir'de fuar zamanı yani fuar açıkken işte Luna Park'tır, hayvanat bahçesi önceden doğal yaşam parkı yoktu. Hepsi fuarın içindeydi konakta. Bahadır vardı, fil. Yani çocukluğumuz onunla geçti. İşte giderdik, seyrederdik. Hortumuyla bizlere ve diğer insanlara su püskürtürdü. Çok hoş bir hayvandı. Daha sonra buraya getirmişler. Bununla ilgili, Bahadır'la ilgili nereden geldiği, ne şekilde olduğu videoda açıklayacağım. İlerleyen dakikalarda belki bir altyazı geçerim veya açıklama kısmına yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir ameliyat geçiriyor kemiklerinde eklem rahatsızlığından dolayı. Ameliyat esnasında vücudu da çok yaşlı olduğu için kalbi duruyor ve hayatını kaybediyor. Daha sonra bu doğal yaşam parkına gömülüyor. Belli bir zaman geçtikten sonra iskeletleri çıkarılıyor ve şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama oradaki müzeye demin de veyahut da ilerleyen dakikalarda size göstereceğim. Yani bir zamanlar canlısını görüp daha sonra karşıma iskeleti çıkınca inanın gerçekten çok hüzünlendim. Duygulandım. Üzücüydü. Senem, sen ne düşünüyorsun? Evet, bence de üzücü. Yani dediğim gibi beni tek sevindiren nokta buradaki yaşam alanının biraz daha geniş olması ve hayvanlara gerçekten bakımlarının çok güzel olması. Videonun ortalarında söylemiştik bunu. Bir bakım çalışması var belli kısımlarda. Bu arada şunu da belirteyim. Buraya normalinde Jaguar getirdiler Kasım ayında. Siyah 2025. siyah olan Jaguar. Aynen. O da bakım çalışması yani yaşadığı yerin bakım çalışmasından dolayı şu anda gösterilmiyor. Belki başka bir gün onlara da görme fırsatımız Ya olur. tabii şimdi belki sağlık açısından sorunları varsa veyahut da buradaki ortama uyum sağlayabilmesi için belli takım aşamaları geçirmesi gerekiyor. Bundan dolayı yoğun bir bakıma alınmıştır. Ama çalışma bakım hayvanlardan dolayı değil Hayır, dediler. sadece Jaguar için konuşuyorum. Alışma süreci ama olur büyük tabii bir ki de. ihtimalle yani birkaç kişiye sorduk. Çok emin olmamakla beraber yazın büyük ihtimalle bizler de görebileceğiz. Gelirseniz görebilirsiniz. Tavsiye eder miyim? Evet, tavsiye ederim. Çünkü burada gerçekten hayvanlara bakım çok iyi. Yani benim gördüğüm
Bu benim fikrim, benim kanaatim. Gerçekten bakım çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi güzel bakıyor. Yürekten tebrik ediyorum. Bu yönden içim rahat. Ama dediğim gibi genel olarak hayvanların, hiçbir canlının bu şekilde kapatılması gönlüm el vermiyor yani. Bu benim fikrim. Şöyle de yapabiliriz. O kapalı olan alanlardaki bazı gördüğümüz hayvanların resimlerini şuralara bırakabiliriz ufak ufak. Sen çekeceklerimizden. Tabii onu eklerim zaten videomuza. İzleyicilerimiz de seyreder. Bu arada kanalımızın büyümesi için sizlere çok ihtiyacımız var. Lütfen seyrederken unutmamak adına abone olmayı şimdi seçip basarsanız, bildirimleri de tümü olarak işaretlerseniz biz bundan sonraki paylaştığımız videoları otomatik olarak size bildirim gelecek. Yani hiçbir videoyu bu şekilde kaçırmazsınız. Sizlerden ricamız, kırmazsanız seviniriz. Bu bizim için önemli. Bu kadar benim diyeceklerim. Abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz. Çok güzel şeyler yapmayı da planlıyoruz. Yolculuk peşinde olarak bir dünya anı biriktiriyoruz ve bu anılarımızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, bu arada Senem çok güzel bir konuya değindi. Yolculuk peşinde dedi. Arkadaşlar, dediğim gibi ben kanalı 2017 senesinde açmıştım fakat kanal boştu, bir paylaşım yapmamıştım. O yüzden dolayı ismimi koydum. Hani bir kanal olsun, içinde birkaç video olsun, birkaç paylaşım yapalım. En azından belli bir izleyici kitlesine ulaşalım. Çünkü sizler de takdir edersiniz ki bir kanalı oluşturunca bir anda 3000, 5000 olunmuyor. Yani yavaş yavaş oluşuyor. Biz bu aşamadayız. O yüzden sizlere ihtiyacımız var. Ve kanalımızın gerçek ismini çok yakında değiştiriyoruz. Yani benim ismim değil, gerçek kanal ismini vereceğiz. Logomuz olacak. Bunu da burada bilgilendirmek istiyorum. Hani farklı bir isim görüp zannetmeyin ki farklı bir kanaldasınız. Hayır. Bizim bu videoda zaten şey yaparız. Evet. Bizim kanalımızdasınız. Bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ama iyi bakmadan önce Sergi salonuna doğru gidiyoruz. Orada da diğer hayvanların iskeletlerini göreceksiniz. müze gibi değil mi? Bakalım o zaman. Bak, ilk oyunlarına bak. Kızıl giyim oyunuzu. Ceylan'ın. Onu bilmiyorum. Bu da geyik. Yaban keçisi. Bak. Bir saniye. Bilmediğim dediğin şey Bilmediğim şey. bilmediğin şey değilmiş. O yazı başkaymış. Ben söyleyecektim şu diye. Aa, fil. Wow. Fil değil mi bu? Fil. Bir şey söyleyeyim mi? Kalk Bahadur bu. Fil bu, evet. 1964 yılında Pakistan'dan Kutupark Hayvanat Bahçesi'ne getirilen bir dönem İzmir'in simgeleri arasında yer alan Aa, evet. fil Pak Bahadur. Eklem ve kemiklerindeki hastalık nedeniyle yurt dışından gelen uzmanların ve hayvanat bahçesi yetkililerinin yaptığı operasyonun ardından uyanamayarak 21 Temmuz 2007'de yaşamını kaybetmiş. Öz kaynaklarını kullanarak burada sergiliyorlar. Vay be Bahadır be. Çocukluğumun fili bu benim. Hatta bir şey söyleyeyim. Hatırlayanlar şu anda hatırlamıştır. Yani devasa. Hatırlayanlar şu anda hatırlamıştır. Demin de bahsettiğim gibi çocukluğumuzun geçtiği zamanlardaki fil bu. Yani ben de mezarında yatıyor biliyordum. Ama tabii gezdikçe, dolaştıkça birçok şeyi öğreniyoruz. Belki de o zamanlar mezara gömdüler. İskeleti oluştuktan sonra toparlayıp burada sergilemeye başladılar. İnsan hüzünleniyor. Yani o zamanlar canlıyken biliyordum, görüyordum, seyrediyordum. Hani size de dediğim gibi su püskürtüyordu. Şimdi karşısında bunu bu şekilde görmek. Hava durumu da bizden yana oldu. Çok güzel güneşli bir havayla bizi karşıladı ve çok güzel rahatlıkla bir gezimizi sürdürebildik. Bu yüzden de çok mutluyuz. Sizleri çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.